Herkese merhabalar. Bazı hikayeler sadece kulaktan kulağa dolaşan söylentilerle sınırlı kalmaz. Bazıları o kadar gerçektir ki onları yaşayanların hayatında derin izler bırakır. Bugün size anlatacağım hikaye tam da böyle bir olaydan doğdu. Yıllar önce bir kasabada herkesin konuştuğu bir olay yaşandı. Önce kimse inanamadı, kimse anlamadı. Ama zamanla bu olay o kadar çok kişiyi etkiledi ki insanlar oradan uzaklaşmaya başladı. Bu hikaye sıradan bir akşamın nasıl bir kabuse dönüşebileceğini, bilimin açıklamakta yetersiz kaldığı olayların gerçekten yaşanıp yaşanmadığını sorgulatan türden. Bunu dinlediğinizde belki korkacaksınız, belki de gerçekliği sorgulayacaksınız. Ama tek bir şeyden emin olabilirsiniz. Bu hikaye sizi bir daha asla aynı şekilde düşündürmeyecek. Şimdi derin bir nefes alın ve ışıkları kısın. Çünkü başlamak üzere olan bu hikaye geceleri zihninizde yankılanacak kadar ürkütücü ve bir o kadar da hüzünlü bir hayat hikayesi. Nikolaos Politis'in Yunan köyleri ve şehirlerinin sakinlerini rahatsız eden kayıp ruhlar olduğu yerini terk etmeyen hayaletlerle ilgili hikayeleriyle doludur. İnsanlara ve hayvanlara musallat olduğu hikayelerle doludur. Ancak burada Yunan kırsalında çok ilginç bazı tanıklıklardan bahsedelim. Çünkü söylediğimiz gibi dünya değişiyor ama hayaletlerle ve onların görünüşlerine olan ilgi değişmiyor. Aktarmak istediğim ilk hikaye Arkadya vilayetinde yer alan, kendine özgü kıyı kesimini kapsayan Kinuria eyaletinden geliyor. Genel olarak burası eşsiz güzelliğinin yanı sıra güçlü bir metafizik unsura da sahiptir. Bir anne ile yeni doğan bebeğinin trajik sonu anlatılıyor. Ormanda tek başına bebeğiyle yürürken bir anda aniden şiddetli yağmur yağmaya başlar. Ve köyün hemen altındaki ormanda bu yağmura tutulan anne çaresiz bir şekilde sığınacak bir yer aramaya başlar. Kendini ve çocuğunu korumak isteyen kadın sığ bir mağarada oluşan bir kayanın altında durmaya karar verir. Ormanlık alanlarda genelde yağmur yağdığında biliyorsunuz heyelan riski çok olur. Yani bazen toprak kayması olabilir. Anne ve bebeği sessizce yağmurun geçmesini beklerken bir anda toprak kayması olur ve sığındıkları mağaranın üzerindeki büyük taşlar ve büyük kaya parçası anne ve bebeğinin üzerine düşer. Anne ve bebeği hemen oracıkta can verir. Bu vahim olay birçok insanı derinden etkiler. Ama biraz zaman geçtikten sonra olaylar zaten buradan sonra başlar. Köy sakinleri birkaç yıldır özellikle de yağmurlu günlerde eğer ormandan o bölgeden geçiyorlarsa ninni sesine benzer ninniler duyduğunu, sanki bir kadının çocuğunu uyutmak için şarkılar söylediğini duymaya başlar. Kadının çocuğuna uyuması için ninniler söylediğini duydukları için oradan geçmekten hala günümüzde korkmaktalardır. Yağmurlu günlerde genelde oradan geçen kişilerin bunu duydukları için köy halkı oraya gitmekten itina ile kaçınır. Bugün hala bile soğuk akşamlarda rüzgarın uğultusu arasında annenin donmuş ninnisinin duyulduğunu iddia eden insanlar var. Aslında bu ninni açık ve yürek burkan bir hayat hikayesinin ninnisidir. Bebeğiyle yarım kalan hayatını tamamlayamamış bir annenin ninnisidir. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.